Bir günde şehir gezme videolarında bugün Porto'dayız. Beni takip edenler biliyor, turistik şehirleri bir ya da iki günde en verimli şekilde nasıl gezeriz bunları anlatıyorum. Ve bu esnada haritaları ve yürüdüğüm güzergahları sizlerle paylaşıyorum. Şehirlerin en önemli görülmesi gereken yerleri sırasıyla geziyorum ve tanıtıyorum ki siz zorluk yaşamayın. Bugün Porto'da kiliseler göreceğiz, meydanlardan geçeceğiz, marketleri göreceğiz, şehir teraslarına ve kulelere çıkacağız. Harry Potter sayesinde ünlenmiş kitap evlerini ve tren istasyonlarını göreceğiz. Güneşi batıracağız ve en sonunda da eşsiz Porto şarabını tadacağız. Birinci günümüzde Porto'nun en önemli yerlerini gezerek şehrin içini tamamlayacağız. İkinci günümüzde ise nehir üzerinde bir tura ve ardından da okyanus havası almaya, okyanus kıyısına gideceğiz. Yine fazla söz uzatmadan hadi gelin videomuza başlayalım. Herkese merhaba. Sabah erkenden kendimi dışarı attım çünkü Porto'da gezilecek o kadar çok yer var ki. Sabah şu anda saat 9. Otelim biraz şehir merkezinin dışında. Şehir merkezine doğru ilerlemek istiyorum. Kaldığım yerin yanında da büyük bir kilise var. Kilise Lapa diye geçiyor. Görülmesi gereken yerlerden biri değil ama çok büyük olduğu için ve kaldığım yere yakın olduğu için ben gelip görmek istedim. Şimdi ilk gezeceğimiz yer Kilise Lapa. Hadi içeri girelim. Kilise 9'da açılıyor. Cumartesi sabahı olduğu için de tabii ki dini törenleri başlamış. Biz fazla durmadan buradan ayrılalım. Dediğim gibi gezilecek o kadar çok fazla yer var ki güzel bir sabah, şanslıyım. 1 Mart Cumartesi, güneşli bir gün. Hafif rüzgar var ama yine de rahatsız etmiyor. Şimdi haritada gösteriyorum. 40'tan fazla yer belirledim ve bu yeşille gösterilmiş noktalara doğru yürüyeceğim. Şimdi yeşille gösterilmiş noktalarda yukarıdan aşağı doğru yürürken biraz da yatayda ilerleyeceğim. Şimdi gösteriyorum. Yatayda ilerlememin sebebi ise Porto'nun inişli, çıkışlı, böyle tepelik, dağlık bir bölge olması. Çok fazla yormadan kendimi yatayda ilerlemek istiyorum ve ilk günde burada gösterdiğim bölgeleri gezerek tamamlamak istiyorum. Bir sonraki noktamız Cumhuriyet Meydanı ve Porto'nun ana merkez meydanı olan Aliados Meydanı olacak. Cumhuriyet Meydanı'nın önündeyim ama inşaat halindeymiş. Parkın etrafı çevrilmiş. Bu nedenle içine giremedim. Küçük bir park, sadece meydan. Biz yolumuza devam edelim. Biraz yürümenin ardından Aliados Meydanı'nın üstüne doğru geldim. Aliados Meydanı'nın yanında Santissima Trindade diye bir kilise var. Hemen bu kiliseyi gösterelim. Dışarıdan güzel bir kilise, daha açılmamış. Hemen küçük bir yürüme mesafesinde de Porto Merkez Meydanı var. Aliados diye geçiyor. Aliados, dostlar demek. Yani alyans, birlik, dostluk demek. Hemen meydanın başında şehir belediyesi var. Ben kameramı sizler için çevirerek meydanı göstereceğim. Arkaya doğru da çevirelim. Burası Porto Şehir Belediyesi. Burada görüyorsunuz öğrenciler var. Cübbeli giyinmişler. Bu öğrenciler Porto'nun bir nevi simgesi olmuş şekilde. Hafta sonları ya da akşamları bir araya gelerek enstrümanlarla bir şeyler çalıyorlar ve bu şekilde de bağış toplamaya çalışıyorlar, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Şarkı çaldıkları esnada denk gelirsem kayıda almaya çalışacağım. Hemen bir tavsiyede bulunayım. Eğer ben Porto yemeklerini beğenmiyorum ya da çünkü Porto yemekleri ağırlıkla domuz eti, domuz pastırması içerdiği için ben bu yemeklerden yemeyim derseniz tabii ki McDonald's ve burgerlar mevcut. Bir tane McDonald's var ki bu meydanda içerisinin dizaynı güzel. İçerisinin dizaynı çok orijinal. Belki hemen oraya girip size göstermek için sonra da markete doğru yönümü sola vereceğim.
Tabii haritadan bakınca sağ olarak gözüküyor. McDonald's Imperial. Dediğim gibi içerisi çok güzel. McDonald's'ta yemeyeceğiz ama tabii ki burayı da bir kameraya almış olalım diye girip çıktık. McDonald's'ın hemen yanında İstanbul Döner Kebap. Onun yanında da Burger King var. Aliados Meydanı'nda seçenek çok. Haritada gördüğünüz gibi sağa doğru döndük. Markete doğru gidiyoruz. Devam edelim. Kısa bir yürümeden sonra Porto'da görülmesi gereken önemli yerlerden biri olan Mercado Bauhaus'a geldik. Hemen gösteriyorum. Çok canlı duruyor değil mi? Şöyle içeri doğru dalalım. Vay çok güzel duruyor ya. Meyveler, sebzeler, baharatlar, birçok şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Bunu da görmüş olduk Porto'da. Baklava pistachio. Burada bir mini baklava. Burada da sucuk. İsterseniz terasına da çıkabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Üstteki balkonlara, teraslara da çıkabilirsiniz. 18. yüzyıldan kalma, tekrar renove edilmiş. Görüyorsunuz çok güzel duruyor içerisi. Temiz ve modern duruyor. Çok büyük değil, küçük bir yer. Ama görülmesi gereken yerlerden biri. İsterseniz tabii ki tatlı ya da tuzlu bir şeyler yiyebilirsiniz sabah. Bu da sizin tercihinize kalmış. Biz devam edelim. Yine marketin yanında tarihi bir başka market. Et, konserve, şarap, zeytin, baharatlar var. Dışındaki seramikler çok hoş. Bunu da görmeden geçmeyin. Devam edelim. Şimdi Porto'nun en önemli trafiğe kapalı caddesine çıkacağız. Orada da çok önemli bir kilise var. Onu görmeye gidiyoruz. Santa Catarina Caddesi'ndeyim. Burası trafiğe kapalı uzun bir cadde. Hani her zaman deriz ya, burası İstanbul'un İstiklal Caddesi diye. Evet, burası orası. Santa Catarina Caddesi'nin üzerinde de Santa Catarina Kilisesi var. 16.000 seramikten yapılmış. Dışında beyaz ve maviden burada yaşayan azizlerin figürleri resmedilmiş. İçeri giriş ücretsiz. İçeri girebiliriz. Dediğim gibi kiliseye giriş ücretsiz. İçerisi küçük. Pek fazla büyük bir kilise değil. Cumartesi sabahı olduğu için de ayin bulunuyor. Ayin yapılmakta. İnsanlar burada dini görevlerini yerine getiriyor. Ve kilisenin de içi küçük, abartıdan uzak bir kilise. Çıkalım, çok kalmayalım. Santa Catarina Kilisesi'ni arkamızda bırakıyorum. Santa Catarina Caddesi'nde yürümek istiyorum. Aşağı doğru devam edeceğim. Bu cadde üzerinde yine restoranlar, kafeteryalar var. En önemli kafeteryalardan biri de Majestic Cafe. Eski tarihi bir kafe, yine 100 yıllık bir kafe. Çok ünlü. Herkes o kafede gelip oturup bir şeyler yiyip bir şeyler içmek istiyor. Hemen çevirelim kameramızı. Size Santa Catarina Caddesi'ni de göstereyim. Önceden dediğim gibi bu cübbeli öğrenciler enstrümanlar ellerinde şarkılarını yapacak yerler arıyorlar ya da oraya doğru gidiyorlar. Evet, buraya konuşlandılar. Ben tam anlatırken nereye gidecekler diye burada durdular. Büyük ihtimal performans burada gerçekleşecek. Çünkü burası gün içinde Porto'nun en kalabalık yerlerinden biri olacak. Onun için şarkıyı da burada yapmak isteyeceklerdir. Biz devam edelim. Evet, Cafe Majestic'in önündeyiz. Kalabalık fazla olmasa da önünde kuyruk var, görüyorsunuz. İçeri girmek için. Neden? Çünkü içerisinin dizaynı çok güzel.
Ha, biz de girebiliriz. Bekleyelim, girelim, bir kahve içelim. Hem de içeri görüntülemiş oluruz. Tek olduğum için içeri girmek çok zor olmadı. Genelde kapıdakiler 4-5 kişilik masalar bekliyor. 4-5 kişilik masaları tabii bulmak kolay olmuyor. Ama 1 ya da 2 kişiyseniz içeri girmeniz çok da zor olmayacak. Hemen içeriği gösterelim. Sadece içerinin dizaynı için genelde insanlar buraya geliyor. Evet, kahvaltıyı Majestic Cafe'de yaptık. Evet, Majestic Cafe'nin 100 yıllık tarihi var. İçerisinin dizaynı harika ama sadece ambiyansa para ödüyorsunuz. Yediğiniz ya da içtiğiniz şeylerin kalitesine para ödemiyorsunuz. Turistik bir yer. Devam edelim. Hemen caddenin bitişinde de başka bir kilisenin önüne geliyorsunuz. Kilise Ildenfelso isminde. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Yine Porto'da ünlü olan dış cephe seramikler burada da mevcut. İsterseniz girelim. Giriş 1 euro. Evet, 1 euroluk kilisemizin içindeyiz. Diğer kiliselerden pek de farkı yok. Işıklar cam vitraylara yansımış. Güzel görüntüler oluşturmuş. Şuradan şöyle yukarıyı da çekelim. Burası canlı duruyor. Güzel. Çıkalım. Ama kilise güzelmiş. 1 euroya da değer yani. Küçük bir kilise. Hemen giriyorsunuz. 5-10 dakikada geziyorsunuz. Dışı çok güzel. Hemen önünde de bir meydan mevcut. Meydanın içinde hediyelik eşyalar. Burada yani takılar, eşyalar var. Bu meydanı şöyle biraz daha ilerlerseniz başka bir meydana çıkıyorsunuz. Bu meydanın adı Batalha. Yine meydanda görüyorsunuz sergiler açılmış. Yine yanında bir tiyatro var. Tiyatro Batalha diye geçiyor. Özel mi? Hayır değil. Sadece bir meydan. Hemen kilisenin yanında olduğu için şöyle bir gelip görmüş olduk. Biz haritada gördüğünüz gibi hemen bir geri dönelim. Çünkü gitmek istediğim yer buradan sonra bir tren istasyonu. Hemen kenardan tren istasyonunun girişine gelebilirsiniz. Buradaki kalabalık çoğunlukta bu tren istasyonunun girişindeki hole gelmek için. Sebebi bu duvarlardaki yine seramik işlemeler. 19. yüzyıldan kalma bir tren istasyonu. Duvarlarında 20.000'e yakın seramik parçası var. Ama tren istasyonunun kendisi de çok güzel. Şu görüntü gerçekten hoş. Tren istasyonunun. Dendiğine göre Harry Potter filmindeki tren istasyonuna da ilham vermiş bu Porto ana tren istasyonu. Burası da Porto'nun ana tren istasyonuydu. Görüp geçip devam edebiliriz. Tren istasyonundan çıkıp bir sonraki durağıma gidiyorum. Orası da Porto'nun en yüksek noktası. Yani Porto'nun en yüksek kulesi olacak. Aliados Meydanı'nın en ucundan geçerek Kleridos Kilisesi'ne gidiyorum. Çünkü orada gördüğünüz kuleye çıkacağım. Şimdi Kleridos Kilisesi'nin önüne geldik. Kiliseye giriş 10 euro, öğrenciler için 7 euro. Ama burada bir light show yapılıyor. Tamamen kilisenin içi karanlığa bürünüyor ve kilise lazer şovları gerçekleştiriyor. Lazer şovuna biletim var ama yarın akşam. Şimdi kilisenin içini sabah gezeceğim. Lazer şovu da ardından size göstereceğim. Ama ben o lazer şovu için yarın akşam beklemem lazım. Siz bu ayrıcalığa hemen kavuşacaksınız. Kilise içeri giriş ücretsizmiş ama kuleye çıkış 10 euro. Kiliseye girip ücretsiz gezebilirsiniz. Eğer kuleye çıkmak isterseniz ücret ödüyorsunuz. Her 15 dakikada bir kuleye çıkılıyormuş. Çıkış ve iniş 30 dakika falan sürüyormuş. Bakalım şimdi kilisenin içindeyiz. Beklediğimden küçük bir kilise. Onun için giriş ücretsiz. Hemen şuraya oturalım.
Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo, de todas as maneiras. Saat 11, vaktimiz geliyor. Klerigos Kilisesi'nin kulesine çıkacağız. Şu ana dek gördüğüm en kalabalık yerlerden biri. Uzun bir kuyruk var. Ama hızlı ilerliyor. Chega um casal. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biletimizi verdik. İçeri girdik. Müze yeri gibi bir yer karşıladı bizi. Kilisenin terasları. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 51, 52, 53. Kiliseyi yukarılardan görüyoruz. Her zaman bu kilisenin etraflarındaki terasları merak ederdim. Bir düğün seremonisi gerçekleşiyor. Yine içinde bir müze, kilisenin içinde bir müze var yine. Eski tablolardan, yapılmış eserlerden, heykellerden oluşan. Bu müzeyi de görme şansımız var. Yine böyle yukarıdan bir görüntü alabiliyorsunuz. Sonunda kulenin kendi merdivenine ulaştım. 3 tane fotoğraf çekildik yeşil ekran önünde. Onları da çıkışta görebileceğimizi söylediler, alabileceğimizi söylediler. Şimdi çıkıyoruz.
Evet, sona ulaştık gibi. Kulenin en üstüne neredeyse geldik galiba. Yok, sadece birinci noktasındayız gibi. Çıkış devam ediyor. Çıkalım, niye bekleyelim birinci noktasında? Evet. Bura kulenin son noktası olsa gerek. Ve Porto'yu en yüksek noktadan görebileceğiniz 75 metre uzunluğundaki Clérigos Kilisesi'nin üstündeyiz. Clérigos Kilisesi Porto'nun simgesi, en önemli kilisesi, en önemli tarihi eseri. Buraya gelip kesinlikle kulenin üstüne çıkmanız gerekiyor. Çıkış çok zor değil. Aralarda müzeler var. Müzeleri göre göre çıkıyorsunuz. Bir durak vermiş oluyorsunuz. Yani dinlenebilmiş oluyorsunuz. Onun için çıkış çok zorlayıcı değil. Ama 250'ye yakın bir merdiven saydım gibi. Belki 250'den daha fazla. 300'e yakın bir merdiven var. Bunu da göz önünde bulundurun. Bir sonraki durağım hemen karşısı olacak. Şurası. Sonra da karşıda bulunan parka gitmek istiyorum. Bu da ikinci durağım olacak buradan sonra. Douro Nehri. Douro Nehri. Eğer dikkatli bakarsanız ufuk çizgisine doğru okyanusu göreceksiniz. Porto şehrinin direkt denize yani okyanusa kıyısı yok. Biraz ilerlemeniz şöyle bir 5-6 kilometre giderek Foz denen kısma gelmeniz, şehre gelmeniz gerekiyor. Orada okyanus kenarında yürüyebilir, okyanusu ve deniz fenerini izleyebilirsiniz. Şanslısınız. Yarın da orayı gezmeyi planlıyorum. Ne kadar yükseklikte olduğumuza bakalım biraz da. Siz kilisenin içindeki lazer gösterisini izlediniz. Şimdi ben kiliseden çıktım, kulesinden indim. Şöyle bir de dışarıdan görelim kulesiyle ve kiliseyi. Bu kilisenin karşısında dediğim gibi bir kitapçı var. Galiba gördüğüm en kalabalık yerlerden biri bu kitapçı. Şimdi onun önüne doğru gidiyorum. İçeri girmek 10 euro. Kuyruk inanılmaz uzun. Yani buraya gelip de bilet almayı deneyeyim demeyin. Şu anda aşağıya bir link bırakacağım. Ben dün akşam oturduğum yerden saat 12 için bir bilet aldım. Gezime saat 9'da başlamıştım biliyorsunuz. Otelde kaldığım yerden. Bu haritada gördüğünüz ve güzergahı gezerek saat 12'de kitapçının önüne geldim. Çünkü biletim saat 12'de. Şimdi yavaştan o kitapçının önüne doğru geleceğim. İçerideki ve önündeki kalabalığı size göstereceğim. Her 15 dakikada belli bir grubu içeri alıyorlar. Şu anda 11.30 giriyor. 11.45'i görüyorum. 12 daha gelmemiş. Yani bu kitapçının önemi ne? İçerinin harika dizaynı ve işte Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in buradan esinlendiğinin söylenmesi. Ama J.K. Rowling buraya hiç uğramamış. Biz de sıraya geçeceğiz. Saat 12'yi bekleyeceğiz. Hola. Thank you. So, biletimizi gösterdik online. Şimdi içeri giriyoruz. Evet, sadece bu güzel dizayn için içeri girdik. Görüyorsunuz harika bir merdiven var. Herkes burada fotoğraf çekilmek için tabii ki sırayı bekliyor. Evet, buranın sorunu tabii ki çok kalabalık olması. Dediğim gibi Harry Potter kitabını esinlendiği kitaplık olarak geçiyor buranın ismi. Ama tabii ki J.K. Rowling'in burada hiçbir zaman bulunmadığı söyleniyor. Yine de turistlere laf anlatamazsınız. İnsanlar burayı için görüyorsunuz çıldırmış bir şekilde ziyaret ediyor. İşte Porto'daki ikonik
kitapçı. İsmi neydi? Hemen bakalım. Livraria Lello. Livraria, yani Livraria kitapçı demek olsa gerek. Levro da bu kitapçının ismi. Time kapakları asılmış duvarlara. Çıkalım. İçerisi çok dar ve çok kalabalık. Yani evet, giriyorsunuz güzel ama 10-15 dakika geçtikten sonra kendinizi dışarı atmak istiyorsunuz. Yani insanlar üstünüze geliyor. Kitapçının karşısında bir meydan var. Meydana geleceğim. Biraz nefes alacağım. Çünkü içerisi çok basıktı. Aslanlar Çeşmesi'ymiş. Aslanlar Nasıl söyleyeceğim? Aslanlar Çeşmesi'ymiş burası. Evet, şimdi kurabildim cümlemi. Hemen meydan ortasında aslanların olduğu bir çeşme. Onun yanında bir başka kilise. İnsanlar terasına falan çıkabiliyor, etrafını gezebiliyor. Bakalım, ticket office diyor. Demek ki giriş ücretli. Hemen ismini de şurada size söyleyeyim. Kilise Carmo. Carmo Kilisesi'ymiş burası da. Gallerigos ve Lello kitapçısının yanında Carmo Kilisesi. Bir sonraki durağım 13 dakikalık bir yürüme mesafesinde Porto'nun parklarından biri. Orada biraz dinleneceğim. Saat 12.30'a geldi. Galiba 1'e kadar orada biraz dinlenip sonra tekrar yönümü nehre doğru verip Porto Katedrali ve Santiago Kilisesi'ni görmek istiyorum. Oldu da karşımıza 18. yüzyıldan kalma bir binanın içinde ulusal müze. Eğer müze sanat eserleri meraklıysanız burada haritada işaretliyorum. 18. yüzyıldan kalma bir binanın içinde olan Porto Ulusal Müzesi de burada, bu caddede bulunuyor. Yorucu olmayan 10 dakikalık bir yürümeyle de Crystal Palace bahçesine geldim. Tabii şehirleri gezerken parklarını da görmek gerek. Bu park şehrin içinde ve yürüme mesafeme yakın olduğu için tercih ettiğim bir park. İçinde tavus kuşlarının olduğu yazıyor. Parkın diğer ucuna doğru da yürüdüğümde ise nehrin eşlik ettiği bir şehir manzarası bizi bekliyor olacak. Parkı arkamda bıraktım, dışarı çıktım ve biraz uzak olduğum için şimdi Bolt çağırmak istiyorum. Çünkü bir sonraki durağım Kilise San Francis ve Palace Bols olacak. 2 kilometrelik yolu Bolt taksi ile 3 euroya geldim. Çok iyi bir fiyat bence. Şu anda nehir kenarındayım. Arkamda Kilise San Francisco var. Gösteriyorum. Nehir kenarına kadar Bolt taksi ile inmiş bulunuyorum. Şimdi karşıya geçeceğim. Bu Kilise San Francis, onu gezmek istiyorum. Galiba giriş şuradan bir yerden olsa gerek. Evet, biletimizi aldık. Kilise San Francis. 11 euro bilet. 1 euroya da bir guide satın almış bulunuyoruz. Hello. Tickets. Thank you. Have a nice day. Evet. Kiliseye girmiş bulunuyoruz derken wow. Wow. Bu kadar altın işlemenin bir arada olduğu bir kiliseye girmemiştim. Wow. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Altın ya da yaldız işlemeler her yerde. Çok güzel olmuş. Işığın vurduğu
Vitray pencereler. Nedense bunlara bir hayranım. Çok güzel duruyorlar. Arkada büyük bir kilise orgu. Gece kuvvetli bir ışıklandırmayla bu altın yaldız boyaların daha güzel parlayacağını düşünüyorum. Resmedilmiş diyebilirim. Heykelleri yapılmış. Şurada Meryem Ana görüyorsunuz. 11 euroluk biletle farklı bölümlerini de gezebiliyormuşsunuz. Bu mezarların olduğu bir bölüm ve ekstra üçüncü bir parçanın olduğu bölüm. Evet, kiliseyi arkamızda bıraktık. Dediğim gibi bu kilisenin hemen yanında da Palas Bolsa diye bir yer var. Orayı da gezmeyi istiyorum. Devam edelim. Hemen dönüyoruz. Bir meydana çıktık. Kilisede bileti alırken hemen iki sola döndüğümde Palas Bolsa'yı bulacağımı söyledi. Oraya doğru yürüyorum. Ortada güzel bir gün görüyorsunuz. Ah, hemen buradaymış. Palacio da Bolsa. Harika. Çok uğraşmadan buna da gelmiş olduk. Bakalım buradaki bilet ne kadar? Evet, bilet bulmak zor. Yani Mart ayı olmasına rağmen şimdi Palas Bolsa'ya geldim. Saat 2. 2'ye bilet tükenmiş. İngilizce turlu. Sadece turla alıyorlar içeri. O nedenle saat 3'teki İngilizce tura bilet bulabildim. Yani 1 saat vaktim var. Saat 2 olduğu için hemen yanda market yeri var. Görüyorsunuz. Hemen şöyle meydanın da yanında 1 saat vakit geçirebileceğim ve 1 saati burada hem yemek yiyerek hem de dinlenerek harcayacağım. Saat 3'te Palas Bolsa'ya gireceğiz. Evet. Bolsa Palas'ın içindeyiz. Rehberli bir tur olacak. Yine 18. yüzyılda yapılmış binalardan biri. Bu yarım saat tur içinde sizlere öğrendiklerimi anlatacağım. Saat 3'e gelmek üzere. Bakın. Yaldızlarla boyanmış bir tavanı var. Tavan gördüğünüz gibi camdan. Güzel bir tavan. Rehberi bekleyeceğiz. So the Queen Mary II decided to give permission to create this palace, which was started to be built in 1842. As long as they're without flash. Alright. 1840'da yapılmış burası. Merdivenlerin yapılması 40 sene sürmüş. Yukarıda her ülkelerin bayrakları bulunuyormuş. Burası eskiden stok market olarak kullanılıyormuş. Şimdi Lizbon'a taşınmış. Lizbon kapitalisti olduğu için. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Bu merdivenlerin yapılışı 40 sene sürmüş. Neden 40 sene sürmüş? Onu da birazdan anlatacak. Oo, içerisi bayağı iyi. Evet, bu merdivenlerin yani bu alanın yapılmasının 40 sene sürmesinin sebebi granitten yapılmasıymış. Porto'da, Portekiz'de granit çok bulunuyormuş. 2 tane burada görüyorsunuz ışık bulunuyor. Temizlenmesi zor olabilir ama merak etmeyin diyor. Yukarıda 2 tane angel yani melek var. Bu melekler bu ışıkları aşağı indiriyor ve temizlenmesi kolay olabiliyormuş. Devam ediyoruz. Burası mahkeme odasıymış ama genelde ticari mahkemeler, işle ilgili mahkemeler yapılıyormuş şu anda. Bir film çekimi mevcutmuş. Şimdi şu odaya altın oda deniyormuş. Altın oda denmesinin sebebi tavanın altından işlenmiş olması ve
Yerler 200 yıllık lamineymiş ve çıkartılamıyormuş. Çıkartıldığı anda tekrar geri yapılması imkansız olduğu düşünülüyormuş. Bu nedenle 200 yıllık lamine parke bu şekilde korunmaya devam ediliyor. Bir sonraki odada 4. Pedro ve eşinin portreleri var. Bir sonraki oda wow odası. Did you say Arab room? Arab room. Okay, Yes. alright. Arap odası olarak adlandırılıyormuş burası. Ama gerçekten harika. Ve bir etkinlik düzenleniyor. Görüyorsunuz masalar hazırlanmış. 600 years, 700, even more. The Amazigh people is the people of North Africa. So Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya. And as you can see, visiting Porto, it is a big part of our culture in terms of food, music, our family names, our faces, etc., etc. Evet, bu oda hakkında enteresan bilgiler. 1909 yılında yapılmış, 1910 yılında tamamlanmış. Portolu mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş. Tamamen yine alçıdan kullanılmış malzemelerden yapılmış. İçeride 2 tane Arapça sözcük var. Biri kırmızıyla, biri yeşille yazılmış. Yeşille yazılı olan bu içeride gördüğümüz kraliçe için yapıldığını, ama kraliçe bu odanın hiçbir parçasını görememiş. Şimdi ise gördüğünüz gibi burada toplantılar düzenleniyormuş. Hala Portekiz'e gelen, yurt dışından gelen iş adamlarını ya da diğer ülke delegelerini burada ağırlıyorlarmış. Tabii ki yani Portekiz'in ne kadar ihtişamlı, ne kadar zengin olduğunu göstermek için biraz da yurt dışından gelen delegeleri büyülemek için de kullanılıyormuş bu oda. Bolsa Palas'ı bitirdik. 30 dakika gibi bir süre aldı rehberle birlikte gezmemiz. İçerisi gerçekten çok güzel. Eğer siz de gelip burada canlı canlı gözle görmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi bilet 14 euro. Rehberli bir turla eğlenceli bir şekilde İngilizce güzel anlatımlarla burayı tamamlıyoruz. Artık geziyi biraz daha dışarıya taşıyalım istiyorum. Şimdi buradan nehir kenarına, yani Porto'nun Ribeira bölgesine ineceğim. Hemen zaten yanındayım. Şurada karşıda gördüğünüz, hemen çeviriyorum. Şurada karşıda gördüğünüz ara caddelerden hemen aşağı inerek nehir kenarına çıkacağım. Karşıdan karşıya geçtik. Porto Douro Nehri'nin kenarına doğru yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bura Porto'nun kalbi, en kalabalık yeri. Çok canlı. Jet skiler bile var yani nehrin içinde. Sonunda Porto'nun en güzel yerine gelmiş bulunuyoruz. Bakın neye denk geldik. Demiştim size. Bu öğrenciler cübbelerini geçiriyorlar. Şarkılar söylüyorlar demiştim. Bakın burada da birine denk geldik. Harika. Birinci Louis Köprüsü. Solda Porto ve sağda Villa de Gaia'yı birbirine bağlıyor. Porto'nun merkezinde olan köprü. Küçük balıkçı evleri hemen nehrin kenarında. Bura Porto Ribeira. İsterseniz bu teknelerle bütün 6 köprüyü de görebileceğiniz bir tura çıkabiliyorsunuz. Yarın bir bilet almayı deneyeceğim. Biletler karşıdan alınıyor. Gaia bölgesinden alınıyor.
Görüyorsunuz. Karşıda şarap mahzeninin olduğu Gaia'yı görüyorsunuz. Akşam 6'da şarap test etme turu yapacağız. O da akşam saat 6'da karşıda. 1. Louis Köprüsü'nden görüyorsunuz. Tramvaylar da geçiyor. Alttan arabalar geçiyor. Restoranlar var. Kafeler var. Canlı bir bölge görüyorsunuz. Küçük evler, dışı seramikle kaplı. Porto'nun ikonik evleri, Porto'nun sembolik evleri burada görebiliyorsunuz. Karşıya geçerken aşağıdan geçmek istiyorum. Belki dönüşte akşam olacaktır. Şehri bir de gece çekeriz. Onu da sizlere göstermiş olurum. Çünkü buranın ışıklandırması harika. Bu iki kıyının da ışıklandırması görülmeye değer. Yani burası gece de görülmeye değer bir şehir. Bu nedenle Porto'ya geldiğinizde bu Ribeira bölgesini gece de gezmeyi ihmal etmeyin. Harika ışıklandırmaları var. Hemen kıyı kenarından yürüyerek de köprünün yanına gelebiliyorsunuz. Hem alttan hem de üstten yürüyüş yolu bulunuyor. Porto şarabını Gaia'ya, buradaki Gaia bölgesine taşıyan şarap botlarıymış. Eskiden şaraplar bu Gaia bölgesine botlarla gelirmiş. Ama artık tabii ki tırlarla geliyormuş. Bu botlar artık kullanılmıyor. Şuradan yukarıdan çıkmak isteyenler için de merdiven yapılmış. Bakın, isterseniz yukarı için merdivenden tırmanabilirsiniz. Yukarı çıkmak isteyenler için füniküler de mevcut. Yani merdiven değil, füniküler de sizi yukarı taşıyor. Onun için hiç zorlanmanıza gerek yok merdivenlerle. Bu demir köprüden karşıya geçiyoruz. Taşı da kapalı değilmiş. Şöyle karşıya da geçebilirsiniz. Diğer köprüler de buradan görülebiliyor. Buradan nehir akarak Atlantik Okyanusu'na bağlanıyor. Buradan da hemen bir kare alalım. İşte gördüğünüz gibi Porto'daki Ribeira bölgesi. Görüyorsunuz 1500'lü yıllarda yapılmış Monastır'da, tarihi Monastır'da yukarıda. Onun yanına doğru da gidebiliriz. Ona da gideceğiz. Yürümeye devam ediyoruz. Köprüden karşıya geçerek Villa de Gaia, yani Porto şaraplarının yapıldığı, Porto mahzenlerinin bulunduğu yere doğru geldim. Hemen göreceksiniz. Köprünün karşısındayım. Karşıda Ribeira bölgesi, yani gerçek Porto aslında karşısı. Arkadaşlar burası Villa de Gaia, yani burası farklı bir şehir, farklı bir bölge. Porto denince sadece karşısı akla geliyor. Burayı da yürüyerek şöyle bir keşfetmeye devam edelim. Yine bot turları buradan satın alınabiliyor. 18 euro diyor. Bir sonraki tur diyor 16.30'daymış. 50 dakika sürüyormuş bot turları. Ticketler burada diyor. Buradan alınabiliyor bot turları için. Şöyle bir inelim. Sahil kenarına biz de. Ya sahil kenarı dediğime bakmayın. Nehir kenarına şöyle yavaştan inelim. Porto şaraplarının üretildiği, Porto şarabının getirildiği yerdeyiz. Tamamen şarap üretimiyle meşhur. Bu bölgede sadece mahzenleri gezerek mahzenlerde şarap tadımı yapabilirsiniz. Yani burada görmemiz gereken tarihi eser ya da burada bir tarihi bölge yok. Sizlere buraya da gelmenizi tabii ki tavsiye ederim. Çünkü Porto'ya kadar gelmişken de bir Porto şarabın tadına bakılması gerek. Burası da Villa de Gaia. Şimdi aklıma geldi. Burada işaretlediğim noktalardan biri yine vardı. WOW diye geçiyor. Yani World of Wine diye bir bölge var. Şimdi buldum girişini. Güzel bir alan. Dediğim gibi müzeler, restoranlar, dükkanlar, okullar, her şeyin olduğu bir World of Wine, yani şarap dünyası denen bir yer.
Böyle bir terası var. Çok güzel gözüküyor. Giriş ücretsiz. Bu terasa girip bütün Porto ve Villa de Gaia manzarasına bakabilirsiniz. Harika bir nokta. Şu anda da zaten güneş batış halinde olduğu için de şansımıza ışık tam arkamızdan yansıyor. Bu nedenle çok iyi görüntüler yakalayabiliyoruz. World of Wine hemen haritada işaretliyorum. Burada açık bir meydan. Giriş ücretsiz. Ve bu harika manzarayı görebileceğiniz bir yer. Saat şu anda 4'ü 20 geçiyor. Şarap testi saat 6'da. Yani 1 saat 40 dakikam var. Bu nedenle vaktim varken bu arkada gördüğünüz manastıra gitmek istiyorum. Yürüyerek Moro bahçesine çıktım. Bu insanlar burada neyi bekliyor diye sorabilirsiniz. Tabii ki gün batımını bekliyorlar. Manastırın yanına gidebilmek için bu yokuşu da çıkmanız gerekiyor. Tabii ki tepede Porto'nun en yüksek yerinde bulunduğu için de mecburen burayı tırmanıyoruz. Buraya teleferik ya da başka bir araç gitmiyor. Saat şu anda 5'e çeyrek var. Hala gezmeye devam ediyoruz. Çok rahat gezebildim. Çok fazla yokuş tırmanmadım açıkçası ya da yokuş inmedim. Sadece bu konumda belki biraz hata yaptık ama sonuçta Porto'ya gelirseniz merdivenler, yokuşlar bunlardan gelip geçeceksiniz. Bunlara hazırlıklı olun şimdiden. 1500 yılında inşa edilmiş Pilar Monastırı'nın yanına geliyorum. Evet. Porto'da her yerde görülebilen bir sütun şeklinde inşa edilmiş, kubbesi olan 1500 yılında inşa edilmiş manastır. Hemen haritada görüyorsunuz. En yüksek noktalardan birine sahip. Çünkü bakıyorsunuz karşıda Porto gözüküyor. Şu karşıdaki kuledeydik. Clerigos Kilisesi'nin kulesiydi. Ona da çıkmıştık. Hemen sağında görebildiğiniz iki kule. Porto Katedrali. Ona daha gitmedik. Yarın oraya gideceğim. İşte herkes bunun için geliyor buraya. Bu görüntü için buralara tırmanıyor. Moro bahçesini yukarıdan görebiliyorsunuz. İnsanlar pozisyonunu almış, bekliyor. Neden? Güneşi burada batırmak için. Bu manzara için herkes buraya tırmanıyor. Aslında yavaş yavaş da bugünü bitiriyoruz. Bu birinci günümüz. En son noktamız Villa de Gaia'da bulunan Quevedo mahzeninde şarap testi olacak. Porto şaraplarını deneyeceğiz. Ve böylece 6.30-7 gibi de bu ilk günümüzü bitireceğiz. Aslında dersiniz ki bir günde biter mi Porto? Evet, gördüğünüz gibi bir günde Porto biter. Ama ben birkaç yeri daha gezmek istiyorum. Mesela okyanusa gitmek istiyorum. Porto Katedrali'ne çıkmak istiyorum. O nedenle daha ikinci güne de yavaş yavaş uzatacağım gezimi. Siz izlemeye devam edin. Mahzenin adı Quevedo. Buradan da beni görüyorsunuz. Burası bizim masamız. 4 kişilik bir tur olacakmış. Masa bizim için hazırlanmış. Görüyorsunuz. Işıklarla düzenlenmiş. Dekorasyon variller burada. Saat 6'da başlayacak. Saat şu anda 5:45. Şimdi tura başlamadan ben bu bileti nasıl aldım ve nereden buldum sizlere bir anlatayım. Tabii ki burada Villa de Gaia'ya gelerek bu mahzenleri tek tek gezerek istediğiniz yerden eğer tabii ki yer varsa bileti alabilirsiniz. Ama ben yine bunu önceden aldım.
YouTube'da yaptığım araştırmalarda Portualites diye bir YouTube sayfası buldum. Yeni bir YouTube sayfası aslında. Yani denk gelmem büyük bir şanstı. Orada Portolu yerel bir rehber olan Sara Riobom'un sayfasına denk geldim ve şu anda linki yukarıda veriyorum. Porto'da en sevilen mahzenlerden bahsediyor. Hepsine teker teker gidiyor. Artılarından, eksilerinden bahsediyor. Orada hemen videonun altında da biletleri alabileceğiniz bir link bulunuyor. İstediğiniz mahzenden istediğiniz bileti alabilirsiniz. Ben de oradaki linke tıklayarak aldım. Link beni bir aplikasyona yönlendirdi ve biletimi aldıktan sonra aplikasyonu da indirdim ve aplikasyonda biletim gözüktü. Ve buraya geldiğimde Quevedo mahzenine geldiğimde benim ismim listede duruyordu. Bu nedenle güvenilir bir site, güvenilir bir link. Size de tavsiyem şarap test etme. Biletinizi bu şekilde almanız ve kafa rahat istediğiniz gibi saatinde o mahzenin önünde bulunabilirsiniz. Bye bye. İkinci günün sabahından herkese günaydın. Kaldığım yerden direkt bir taksiyle, aslında Bolt taksiyle sadece 4 euroya Porto Katedrali'ne geldim. Porto Katedrali'nin hemen yanında böyle bir şehir manzarası var. Karşıdaki kulenin üstüne çıkmıştık birinci günümüzde. Hemen içeri girelim, biletimizi alalım. Katedralin önünde böyle bir meydan var, geniş. Rüzgarlı bir gün. Bakalım biletle mi giriliyor? Biletimizi nereden alıyoruz? Onları bulacağız. Hemen katedral. Porto'da yüksek bir tepenin üzerinde her yerden görülebilecek bir şekilde inşa edilmiş. Porto Katedrali için biletimizi aldık. Sadece 3 euroymuş. Güzel bir girişi var. Kapıdan geçer geçmez böyle bir avluya çıkıyorsunuz. Çok güzel duruyor. Yine kenarları seramiklerle işlenmiş. Wow. O çok güzel. Bakın böyle bir avlusu var. Niye kimse çıkmamış bilmiyorum. Herkes kenardan geziyor. Böyle. Katedralin tam ortasında bulunan avludayız. Şurada gördüğümüz kısım katedralin kendisi. Şimdi oraya doğru da yürüyeceğiz. Şimdi de katedralin içindeyiz. Dışından barok stilini biraz andırıyor. İçeriden ise Roman İmparatorluğu zamanı kiliseleri gibi andırıyor. 1100'lü yıllarda yapımına başlanmış ama sonradan yapımının tamamlanması 18. yüzyıla kadar sürmüş. Yani yapımı neredeyse 700 sene sürmüş. Porto'daki en eski binalardan, en eski yapıtlardan olduğu söyleniyor. Şöyle hemen kalbe doğru yaklaşalım. Görüyorsunuz yine altın işlemeler göze çarpıyor.
Yine Porto'daki en büyük yapılardan biri. Can Vitray'ın önünde kilise orgu. Porto'daki en büyük kilise orgu burada. Yine şehrin diğer yerlerdeki gördüğümüz mavi ve beyazla yapılmış seramikler burada da mevcut. Görüyorsunuz şu kemerler Roma tarzında yapılmış. Üstünde açık pencereler. Bir terası da var. İsterseniz terasına da çıkabiliyorsunuz. Bu terasın devamında kulelerden birine de geçilebiliyor. Şimdi oraya doğru yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kuleye çıkış merdivenleri biraz yüksek. Onun için buraya gelirseniz bunu göz önünde bulundurun. Hani çok yüksek bir kule değil ama merdivenleri dik duruyor. Biliyorsunuz kulelere çıkmayı seviyorum. Şehri ne kadar çok yukarıdan resmedebilirsem bu benim için bir artı, bir anı. Çıkmaya devam edelim. Evet, vardık sayılır. Şuradan. Evet. Bir 360 Porto manzarası yine gözlerimizin önünde. Doğu kısmı esiyor. Katedralin hemen diğer kulesi. Kuzey cephesinden görülebiliyor. Çok güzel. Katedralin üstünü çekmeye çalışayım sizin için. Şöyle. Katedralin üstten görünüşü bu şekilde. İnelim kuleden. Zaten pek fazla da durup yapacak bir şey yok. Etrafa bakıp iniyorsunuz. Bakalım başka gezecek yeri var mı? Onları keşfedelim. Katedralin yine bölümleri var. Eski eşyaların olduğu, yine Azizlerden kalma kıyafetler, eşyalar kapalı bir müze alanında sergilenmiş. Yani büyük kat kat bir müze şeklinde de olan bu katedral yarım saat, bir saatte gezebilirsiniz. Aslında bayağı güzelmiş ve 3 euroya da kesinlikle değer. Yok denecek fiyat yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Porto Katedrali beklediğimden daha güzel çıktı. Porto Katedrali'nden hemen çıktıktan sonra da köşeyi dönüyorsunuz. Bakın burada haritada gösteriyorum. Yol sizi yokuş aşağı bir şekilde 1. Louis Köprüsü'ne bağlıyor. Ve bence 1. Louis Köprüsü'ne gelmek için, yani üstünden geçmek istiyorsanız bu sefer de takip etmeniz gereken yol bu olmalı. Bence Porto Katedrali'ni gezdikten sonra 1. Louis Köprüsü'nün üstünden trafiğe kapalı, sadece metronun geçtiği bölgeden yürüyebilirsiniz. Bu da bayağı göz alıcı bir yürüyüş olacak. Metronun ilerlediği yerin kenarından yaya yoluna açık yerler var. İsterseniz karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. İsterseniz metro gelmedikçe süre böyle yolun ortasından da yürüyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama tabii ki metronun arkadan ya da önden geldiği ana dikkat edin. İşte Porto 1. Louis Köprüsü'nün üstünden. Birinci günümüzde biliyorsunuz şurada gördüğünüz Ribeira bölgesindeydik. Aşağıdan yürüdük. Aşağıdan yürüyerek bu köprünün altından geçtik. Şimdi de üstünden geçiyoruz. Porto Katedrali'ndeydik. Şuradaydık. 1. Louis Köprüsü'nün üzerinden böyle doğu kısmına doğru baktığımızda 3 köprüyü de neredeyse görebiliyoruz. Arada demirden olan 2. köprüyü Paris'teki Eiffel Kulesi'nin de mimari olan Gustavo Eiffel yapmış. Eiffel'den önceki yaptığı en büyük eser burada Porto'da bu köprüymüş. Yürümeye devam edelim. Şu anda öyle bir rüzgar var ki karşıya atalım kendimizi. Yine yükseklik
Tam ne olduğunu bilmiyorum ama bayağı yüksek duruyor. Yani kenara geldiğinizde korkutucu olabiliyor. Bakın. Görüyorsunuz Ribeira bölgesi daha kalabalık değil. Saat şu anda sabahın 10'u, pazar günü. O nedenle daha insanlar dışarı çıkmamış. Ama çok rüzgarlı bir gün. Bottakiler de inanılmaz bir şekilde rüzgara maruz kaldığını buradan görebiliyorum. Bakın dediğim gibi metro da burada. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yürüyüşe açık ama yine de karşılıklı metrolar geliyor. Köprünün başlangıcına gelerek hemen yanından aşağı inmek istiyorum. Ribeira bölgesine, nehir kenarına tekrar inmek istiyorum. Çünkü sakin görünüyor. Dün çok kalabalıktı. Sakin şekilde bir daha videoya çekelim. Bakın hemen köprünün yanından böyle merdivenler var. Merdivenlerden inerek aşağı bölgeye ulaşabiliyorsunuz. İleride bir asansör, demir bir kule görüyorsunuz. O da yine Eyfel'in eserlerinden biri. Çıkıp orada seyir terası gibi o kuleden etrafı gözleyebiliyorsunuz. Eyfel'in eserlerindenmiş. Merdivenlerden inerken de köprünün bu manzarası gerçekten çok güzel. Yani sanmayın ki merdivenlerden inip çıkıp yorulacağım ama güzel manzaralara da şahit olacaksınız. Aşağı inince isterseniz Ribeira bölgesinden doğu kısma doğru, burada haritada görüyorsunuz, yürürseniz böyle bir yürüyüş yoluna çıkacaksınız. Bu da bir alternatif. İsterseniz havanın güzel olduğu bir günde bu yürüyüşü değerlendirebilirsiniz. Görüyorsunuz sadece merkezden yani 200-300 metre yürüyüşle bu nehir kenarından yürüyebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi 3 köprü burada ve bir köprü de sağda. 4 köprüyü görebiliyorsunuz. Yani 18 euroluk 50 dakika süren, isterseniz bot turlarına çıkmanıza çok da gerek yok. Bu doğuda kalan sadece tek bir köprüyü daha görüyorsunuz ileride. O da 6. köprü oluyor aslında. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi Ribeira bölgesine doğru ilerleyelim. Çok kalabalık değilken onları bir görüntüleyelim. Sonra Ribeira bölgesini geçerek tarihi bir tramvaya binelim. O tarihi tramvay bizi okyanusa götürecek. Şimdi hadi Ribeira'ya doğru gidelim, sonra tramvaya binelim. Douro nehir kenarındaki Porto'nun Ribeira bölgesi biz gelene kadar canlanmış. Nehir kenarında çadırların altında alışveriş yapabileceğiniz yerler açılmış. İsterseniz bir şeyler satın alabilirsiniz. Hemen kıyının bir üstünde böyle üstünden gidebileceğiniz de bir kemer var. Kemerin üstünden de böyle geçmenizi tavsiye ederim. Aşağıda bir kavga var. Ona tanık oluyoruz. Bakın böyle dar bir terastan geçiyorsunuz. Altta kıyı şeridi. Burada evler, restoranlar var. Şöyle göstereyim. Yani bir arka bölgede de bir arka sokağı var. Yine o arka sokaklardan da yürümenizi tavsiye ederim. Çünkü çok renkli caddeler, dar caddeler. Görüyorsunuz bir deli martı. Burada restoranlar var. Böyle yanlarından geçebilirsiniz. Kıyı şeridindeki teras burada bitiyor. Aşağı inip yine karşıdan devam edebilirsiniz. Şuradan ara sokaklara da girebiliriz. Hadi gelin şu ara sokaklardan yürüyelim biraz da. Yeteri kadar kıyı şeridini çektik. Şu dar caddeleri görelim biraz da. Çamaşırlar bomba ya. Hemen kıyının bir arka sokağından hala yürümeye devam ediyorum. Sadece bu da caddeleri görmek için. Evet, istediğim şey buydu. Oo, tramvay için bile kuyruk var. Neyse, bekleyelim ne olacak. Çok uzun bir kuyruk gibi durmuyor. Bu tarihi tramvaya binerek okyanus kıyısına gitmeyi planlıyoruz. Sıraya geçelim. Bu 1 numaralı tramvayla okyanusa gidebilirsiniz. Bu tramvay, dün belki hatırlarsınız hemen San Francisco Kilisesi'nin önünde. Bekleyelim.
Tramvayla Porto merkezden yani okyanus kıyısına gitmek tek yön 6 euro, çift yön 8 euro. Gidip geliş 8 euro. Ama biliyor musunuz bulunduğumuz noktadan eğer Bolt taksi tutarsanız 4 euroya gidebiliyorsunuz ya da 5 euroya gidebiliyorsunuz. Sadece bu yine bildiğiniz gibi eski tramvayın ambiyansını yaşamak için yaptığınız bir şey bu. Dediğim gibi tarihi tramvaya binmek için bu ücreti ödüyorsunuz. Yani turistik. Türk Hava Yolları sponsorlu tarihi tramvayımızla Foş'a geldik. Foş, Douro Nehri'nin Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu sahil kasabası. Şimdi sahilden yürüyüp biraz da okyanus havası alacağız. Şöyle kayaların üzerinden adım adım, midyelerin üzerinden, kayaların üzerinden de değil. Oh, şunlara bakın. Milyonlarca midye. Deniz kabuğu oluşturuyor. Sonrasında oh, ne güzel kokuyor buralar. Of, dalgalar. Böyle bir iskele yapılmış, eski bir iskele. Ama şöyle ileri doğru gidebiliyorsunuz. Çok dalgalı bir bölge. Kayalık. Okyanus havası almaya geldik. Porto'da denizi de görmedik, yani okyanusu da görmedik demiyoruz. ...15 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra... ...kıyıdan böyle sütunları olan bir terasa ulaşıyorsunuz. Güzel bir yer. Değişik olmuş. Böyle kıyının kenarında böyle bir teras. Ben de şimdi bir şeyler yiyip galiba Bolt'a binerek Foş'tan ayrılırım ve Porto şehir merkezine geri dönerim. Foş sahil kasabasından hemen bir Bolt taksiye atlayarak 4 euroya Dedo alışveriş merkezine geldim. Kameramın SD kartının kapasitesi doldu. Yeni bir SD kart almak zorunda kaldım. Şimdi buraya geldim. Güzel bir AVM, güzel bir alışveriş merkezi. Küçük, içinde her şey var. Tavsiye ederim. Güzel olan bir noktada hemen iki önemli noktanın yanında bulunması. Birincisi bir kavşak. Hemen göstereceğim size. Kavşağın üstünde bir heykel var. Ve onun yanında da Casa de Música isimli bir yapı var. Şimdi bu ikisini görmeye gidelim. Çok büyük bir dönel kavşak. Dediğim gibi ortasında da bir sütun. Sütunun üzerinde de aslan ve kartal heykeli bulunuyor. Aslan kartalın üstüne çıkmış bir şekilde. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu Portekiz ve dostlarının Napolyon'a karşı yaptığı savaştaki zaferini simgeliyor. Napolyon kartal olarak simgelenmiş burada. Ama kapalı, içerisi daha da yakınına geçemiyoruz ne yazık ki. Portekiz'de böyle parkların bir restorasyonu, bir yenilenmesi söz konusu. Sizlerden bazen yorumlar alıyorum. Böyle gittiğin yerlerdeki yemekleri paylaşmıyorsun diye. Yani aslında bunu bilerek yapıyorum. Çünkü hani 30 dakikalık videonun 20 dakikasını böyle nam 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 kameranın karşısına geçip de yemek yiyen kişiler gibi olmak istemiyorum. Yani sonuçta buraya geldiğinizde de başka bir ülkeye gittiğinizde istediğiniz yemeği yersiniz. Ya da o ülkenin yemeğini beğenmek zorunda değilsiniz.
İlla da yemek zorunda da değilsiniz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani oraya gittiğinizde ister KFC'de yersin, ister gider lokal yemeği yersin. Onun için hiçbir yönlendirme yapmak istemiyorum. Porto'da bir değişiklik yapalım. Porto'ya gelenlerin genelde özellikle Francesinha denen yemeği yemesini tavsiye etmem ama bu bir Porto lokal yemeği. İsterseniz yiyebilirsiniz. Nasıl bir yemek diye sorarsanız domates sosunun içine ekmek, üstüne domuz pastırması, tekrar bir peynir, bir ekmek daha, arada yine tekrar bir domuz ya da dana biftek, yani eğer yemek istiyorsanız ne olduğunu sorun. Genelde %90 domuz biftek kullanıyorlar. Tekrar üstüne bir peynir, tekrar bir dana pastırması diye böyle kat kat giden, üstüne aşırı bir peynir eritilmiş ve tekrar bir yumurta kırılmış bir yemek. Belki yumurta kırılmasa daha güzel olabilir tadı. Yani deneyin, size kalmış. Ardından bifana diye bir ekmek arası, domuz mu, dana mı, tavuk mu ne olduğunu bilmediğim bir ekmek arası yemek var. Bu özel bir sosta hazırlanıyor. Adı bifana. Böyle biraz baharatlı bir sos. Yani onu deneyebilirsiniz. Yine sorun hangi etten yapılmış. Ekmek çok yumuşak, ekmeğin tadı güzel, sosun tadı güzel ama dediğim gibi soslu ve baharatlı yiyorsanız bundan söyleyin. Ardından bir tatlı var, pastel de nata diye. Tadı çok güzel. Bunu birçok kez denedim, birçok kez yedim. Yine Castro diye bir pastanede yedim yanlış hatırlamıyorsam. Bu yemekleri yiyebileceğiniz en güzel yerleri ben yine bu aşağıda linkte ya da şu anda aşağıda videonun içinde yazarım. Yani bu size kalmış. Dediğim gibi videonun karşısına geçip İlk 15 dakikasını of ne yemekler yedim, of burada ne yemekler varmış diye bir video çekmeyi ben beğenmiyorum. Yani siz istediğinizi yersiniz diyerek yürüyüşümüze devam edelim. Hemen karşıda Casa da Musica var. Bu dönel kavşağın bulunduğu ve bu heykelin bulunduğu yerin adı Rotusta da Boavista diye geçiyor. Eğer buraya gelmek isterseniz bir Bolt taksiye atlayarak kolaylıkla gelebilirsiniz. Buranın yine en güzel yanlarından biri şehrin çok içinde olmaması, biraz sakin. Hem AVM'yi de gördünüz, pek fazla bir insan yok pazar günü olmasına rağmen. Şehir dışından uzakta, turistten uzakta kalıyor. O nedenle sakin bir bölge. Kamerayı hemen çevirirsem burada da modern, futuristik bir şekilde inşa edilmiş Casa da Musica, yani konser salonu, 12 katlı konser alanı. Yani bunu da gelip görmek isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu da ikinci günün son gezilecek yerlerin arasında sizlere sunuyorum. Değişik, güzel bir konser salonu. Modern. Bilmiyorum içine girilebiliyor mu? Şurada bir kafe var. Mesela kafede oturabilirsiniz. Casa da Musica'nın önünden artık sizlere veda etmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Porto'yu da 1,5 günde gezmiş bulunuyoruz. Porto gerçekten harika bir şehir. Douro Nehri ile Atlantik Okyanusu olan kıyısıyla, güzel yemekleriyle, sıcakkanlı insanlarıyla, harika tarihi eserleriyle bence gelip görülmesi gereken bir yer. Ben çok beğeniyorum Porto'yu. Bu videoyu yine buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz sorular olursa altta yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.